Merhabalar, iyi akşamlar. Hello everyone, how are we? İyi miyiz? Her şey yolunda mı? Benim sesim nasıl, benim görüntüm nasıl? Her şey yolundaysa biz hemen başlayabiliriz. Herkes şeyini yazabilirse, yani İngilizce seviyesini yazabilirse iyi olur. Ne diyoruz? 3, 2, 1, yani 3, 2, 1, 0. Bir kişi bana diyor ki Zek adamsın. Hayır, adam sensin. Yani ben adam olmayı senden öğrendim ha. Tamam. Şimdi gençler, ben bu canlı yayın için herhangi bir şey yapmadım. Herhangi bir hazırlık yapmadım. Biz beraber bu şeye gireceğiz. Bu sınıfa gireceğiz. Vallahi ben hiçbir şeye bakmadım. Beraber gireceğiz. Hoş geldin Metehan. Hoş geldin aramıza. Sağ ol Umut Bey. Umut Bey artık benim ne deniyor? Moderator. Yani moderatör oluyor. O yüzden siz saçma sapan bir şey derseniz o sizi kovacak. Tamam mı? Şimdi onu kovuyorum şimdi. Ve şimdi biz başlayabiliriz değil mi? Ben ne yapayım şimdi? Ben şuraya geldim. Şuraya geldik değil mi? Herkes görüyor değil mi? Biraz yaklaştım. Bu nasıl görünüyor? Bir bakayım bu nasıl görünüyor? Gayet iyi görünüyor değil mi? Aşağı iniyorum. Tamam. Aşağı iniyoruz. Evet. Ne güzel. Evet. Sorulara geldik ve sanırım her şey görünüyor değil mi? Şöyle bir bakayım her şey görünüyor mu? Evet. Şimdi bir yapacağız. Ondan sonra onun yanındakine soru yapacağız. Şimdi bir kişi bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Evet sorabilirsin. Ama ilk önce biri yapacağız. Ondan sonra dördü yapacağız. Ondan sonra ben şeylere bakacağım. Sorulara bakacağım. Şimdi başlıyorum. Okuyorum. I am really upset to hear that your conference blank with my birthday party. Şimdi bu boşluk var ya İngilizce'de blank diyoruz. Blank. I'm really upset to hear that your conference blank with my birthday party. Bir kere bu görünüyor mu? Ben telefonumdan bakıyorum pek görünmüyor. Siz görüyor musunuz? Henüz şikayet eden olmadı. Belki benim kendi internetim kötüdür. Her şey... Ben aslında biraz yaklaştırayım. Her şey gözüküyor mu gençler? Ya, ne yaptım ki? Tamam şimdi oldu galiba. Daha iyi oldu değil mi? Herkes yes diyor. Tamam herkes yes diyorsa devam ediyorum. Yok oraya değil. Şimdi şuraya. I am really upset to hear that your conference blank with my birthday party. Şimdi burada bir sürü fiil var. Covers ne demek? İşte covers bazen yani örtmek gibi bir şey oluyor. Covers başka ne anlama geliyor? Cover. Bir sürü anlamı var ama hepsi böyle örtmek, örtüşmek gibi bir şey oluyor. Coincides ne oluyor? Yani iki şey aynı anda yaşanırsa yani aynı işte zaman açısından çakışırsa. Aslında çakışırsa değil. Aynı anda yaşanmak, aynı anda gerçekleşmek gibi bir şey. Coincide. Yani tarihsel bir şeyden bahsederken başka işte tarihsel bir şeyden bahsedebilirim ve diyebilirim ki bununla işte coincide yapıyor. İşte they coincide. This person coincides with this person. Yani işte aynı anda yaşadılar. Aynı anda bir şey yaşandı, gerçekleşti. Supplies ne oluyor? Mesela bir yere gireceğiz. İşte kamp falan yapacağız. İşte kampa gitmek için ne yapmamız lazım? İşte yemek almamız lazım. Bir sürü işte ateş yapmak için bir sürü şey yapmamız lazım. İşte bunlar supplies oluyor işte. Supply işte sağlamak gibi bir şey oluyor. İşte biz kendimize böyle gerekli şeyleri sağlıyoruz. Bu şeyleri supplies diyoruz. Umarım bu anlaşılmıştır. Trades işte trade kelimesini biliyorsunuzdur. Trade yani takas yapmak, takas etmek gibi bir şey oluyor. Bir sürü anlamı daha var ama işte onu bilirseniz yeter. Argues işte tartışmak, işte savunmak falan. Argues. Tamam mı? Siz buna ne diyorsunuz? Covers mı? Coincides mı? Supplies mı? Trades mı? Argues mı? What do we think, guys? Do we think it's covers, coincides, supplies, trades, or argues? I think it's coincides. Coincides. Bence cevabı coincides olması gerekiyor. Neden? Çünkü kişi diyor ki yani I am really upset. İşte upset ne oluyor? Yani kızgınım, işte pek işte mutlu değilim. İşte öfkeliyim. O kadar sert bir şey değil. Yani öfkeli kelimesi kadar sert bir şey değil. Ama upset yani iyi değilim şimdi falan. To hear bir şey duyuyoruz. Ne duyuyoruz? That
duyuyoruz ki, yani bu that'den sonra ne gidiyorsa, yani duyuyoruz ki, yani bu kişi duyuyor ki your conference, yani bu kişinin konferansı bir şey yapıyor with my birthday party, yani benim doğum günü partimle coincide ediyor. İşte aynı anda oluyor. Yani diyor ki işte bunlar zaman açısından, yani saat açısından yani çakışıyor. İkisi de aynı saatte gerçekleşiyor. İşte buradaki cevap coincides olacak. Coincides. Tamam mı? Şimdi 4'e geçelim. Human blank on the environment includes changes to biophysical environments and ecosystems, biodiversity and natural resources caused directly or indirectly by humans. Tekrar okuyalım bunu. Human blank on the environment includes changes to biophysical environments and ecosystems, biodiversity, and natural resources caused directly or indirectly by humans. Ne diyoruz gençler? İlk önce cevaplarla mı başlayayım yoksa soruyla mı başlayayım bilmiyorum. Human blank. Şimdi human blank. Human conflict olacak ya da human impact olacak ya da human nutrition olacak ya da human treasure olacak ya da human failure olacak. Conflict ne oluyor? Yani ne bileyim. Conflict ne oluyor? İşte biz bazen işte savaşlara falan conflict diyoruz. İşte bir şey başka bir şeyde böyle conflict ettiğine. Conflict ne? Conflict ne demek? Conflict'in anlamını bilen varsa işte yazsın. Ben şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Şuraya bir şey yazayım. Dur. Conflict. Güzel. Birazdan biri yazar. Eminim. Impact bu bazen etki gibi bir şey oluyor. İşte bir etki bırakıyoruz, bir iz bırakıyoruz. İşte o bir impact oluyor. Bizim impact'imiz oluyor. Nutrition, besin gibi bir şey oluyor. Ne yediğimizle ilgili bir terim oluyor. Treasure, bu ya para ile ilgili bir şey ya da böyle hazine ilgili bir şey oluyor. İşte treasure, treasury falan. Failure, bu da yani bir şey, failure ne demek? Yapamamak, işte bir şey yapamadığında senin işte yapamayışına failure deniyor. Okay, so what do we think? Şu cümleye geçelim, soruya geçelim. Human conflict ya da human treasure ya da human impact, bu şey neyse, bu ilk iki kelime neyse, on the environment, yani environment neydi? Yani environment neydi ya? Çevre diyoruz değil mi Türkçe'de? Çevreyi etkileyen bu işte human şey. İşte bu işte ilk kelime, iki kelime neyse işte evren çevremizi işte etkiliyor. Includes bunlar. Yani include nedense ben şey yapamıyorum. Ben işte işaret edemiyorum bunları. Neyse includes changes to, şimdi includes dedi. Include ne oluyor? Yani içermek gibi bir şey oluyor. O yüzden bu işte cümlenin başındaki şey ne içeriyor? İşte onun çeşitleri ne oluyor? Bir tanesi changes to, ne oldu? Ne yaptım şimdi? Changes to biophysical environments and ecosystems. O bir şey oluyor. Ondan sonra biodiversity, changes to biophysical environments and ecosystems, biodiversity, natural resources caused directly or indirectly by humans. Changes to, tamam şimdi şu changes to var ya, şu changes to biophysical environments and ecosystems onu etkiliyor. Ondan sonra changes to biodiversity. Ondan sonra işte natural resources, işte bu changes to onların ikisini de etkiliyor. Bunlar bilimsel terimler. Anlatayım mı, anlatmayayım mı? Ben anlatamam ki. Yani İngilizce olarak anlatamam ki. İşte ecosystems, onu biliyorsunuzdur. Yani bilim terimleri biliyorsanız. Biodiversity, onu ben yani İngilizce olarak bile anlatamam. And natural resources caused directly or indirectly by humans. Şimdi biz neyden bahsediyoruz? Yani insanlar bir şekilde environment'i etkiliyor. Environment'i kötü bir şekilde etkiliyor. Bu şey olay var ya, yani böyle işte küresel ısınma falan, işte onun gibi bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden ona ne diyeceğiz? Human conflict, human impact, human treasure, human failure, human nutrition. Ne diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz buna? Fikri olan var mı? Human conflict, human treasure, human failure. Human impact olacak. Impact. Impact güzel bir kelime. Hatırlamak isteyeceğiniz bir kelime. Yani yani biz bir etki bırakıyoruz, bir iz bırakıyoruz ya işte çevreye. O bizim impactimiz oluyor.
Aynı zamanda şey diyebiliriz. Mesela güzel bir örnek cümle yapayım. Atatürk's impact on Turkey was immeasurable. Atatürk's Atatürk's yani Atatürk'ün demeye çalışıyorum. Atatürk's impact on Turkey was immeasurable. Yani onun işte Türkiye'ye etkisi, işte bıraktığı iz yani ölçülmez, işte yani immeasurable. Yani o kadar büyük ki yani ölçemezsin. Immeasurable. Tamam mı? Şimdi sorulara dönelim. Bir şey soran oldu mu? Şuraya gittim. Ondan sonra şuraya gittim. Herkes bana baksın. Tamam. Şimdi konflikt fikir ayrılığı bazı ama yani aynı zamanda yani böyle savaşlara falan konflikt diyoruz. Yani konflikt kelimesi biraz daha böyle geniş bir terim oluyor. Ama herkes bunu demiş bak. Fikir ayrılığı yani herhalde yani biz savaşıyorsak herhalde fikirlerimiz farklı. Ne bileyim. İşte bu da dealci var mı? Başarısızlık. Human impact. Evet biri human impact demiş. Include her zaman dahil etmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda her zaman benim dediğim gibi yani içermek anlamına gelmiyor. Okay. Zeka biraz hızlı geçelim ya böyle girerse. Tamam bir sonraki şey daha hızlı yaparız. Okay. Şimdi cause sebep olmak. Bazen de sebep oluyor. Bazen sebep olmak oluyor. Okay. Biri B dedi. B miydi? Aynen B'ydi. Aha, tamam herkes B mi seçmiş? Hiç kimse soru sormuyor. Soru soran yok. Tamam. Soru soran yok. Soru soran yoksa o zaman bunu kaldırıyorum ve bir sonraki iki soru yapalım. Biraz daha hızlı yaparız. Tamam mı? Aşağı iniyorum. 2 ve 5 yapacağız. Tamam mı? Ben işte işaretleyemiyorum. İşte benim mouse'um nedense görünmüyor. O yüzden sadece okuyacağım. The blank human body carries 10 times more bacteria cells than human cells. Tekrar okuyoruz daha yavaş. The blank human body carries 10 times more bacteria cells than human cells. Infrequent ne demek? Yani frequent sık olur, işte sık olur. Yani o yüzden infrequent yani sık olmayan olur. B onu bilmiyorum, onu hiç görmedim hayatta. C yani C rare oluyor. Yani nadir gibi bir şey oluyor. Yani bir sürü anlamı geliyor ama galiba nadir olarak anlarsanız iyi olur. D de average oluyor. İşte bu ortalama oluyor ya da sadece ortalama anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yani sıradan bir anlamına geliyor. Yani sıradan normal işte hiçbir özelliği olmayan böyle bir şey oluyor. Hem de singular yani tek bir şeyden bahsetmek için singular kullanıyoruz. Yani a singular bilmem ne dersek yani o tek bir taneden bahsediyoruz. Cevabımız ne? Cevabımız ne olacak? D olacak. D yani D. The average human body carries 10 times more bacteria cells than human cells. D. Burada average ne oluyor? Yani sıradan, normal, hiç böyle değişik olmayan bir human body oluyor. Tamam mı? Bu hızlı mı oldu? Az önce yavaş gitmiştim. Bu hızlı mı oldu? Siz işte yorumlarda, işte sohbette yazarsınız. Şimdi 5'e geçiyorum. There will be a 50% increase in lightning blank by 2100 if global warming continues, according to a scientific report. Daha yavaş. There will be a 50% increase in lightning blank by 2100 if global warming continues, according to a scientific report. Strikes'in bin tane anlamı var. Burada işte lightning'den bahsediyoruz. Yani şimşekten bahsediyoruz. İşte şimşek için strikes kelimesi kullanılır. Yani çakmak. Siz çakmak diyorsunuz değil mi? Şimşek çakar değil mi? Türkçe'de aynen. İngilizce'de de strike yapar. Lightning, şimşek. Ondan sonra emissions ne oluyor? İşte arabalarımız işte exhaust falan şey yapıyor ya, sağlıyor ya. İşte onlara emissions deniyor. İşte ecosystems, o bilimsel bir terim. İşte bir hayvanın yaşadığı bir yer. İşte ona işte ecosystem diyor. İşte orada belli ağaçlar var, belli hayvanlar var, belli böcekler var. O bir ecosystem oluyor.
Glass, ne bu ne? Bu D hiç görmedim hayatta. Hem de droughts, yani droughts ne oluyor? Yani susuzluk oluyor. İşte uzun bir zaman yağmur yağmazsa işte ona drought diyoruz. İşte susuzluk oluyor. Şimdi cevabımız ne olacak? A olacak. Yani the answer is A. The answer is A. Lightning strikes. There will be a 50% increase in lightning strikes by 2100 if global warming continues, according to a scientific report. Şimdi sorulara bakayım mı? Yoksa iki tane daha mı cevaplayayım? İki tane daha cevaplayayım. Ondan sonra sorulara bakarız. The regulation The regulation itself doesn't ban oil exploration, but it adds extra hurdles that, opponents say, will blank the economy. The regulation itself doesn't ban oil exploration, but it adds extra hurdles that, opponents say, will blank the economy. Bu soruyu biraz anlatayım. Bu biraz zor anlaşılır. Regulation ne oluyor? İşte bazen bir yasa ona regulation deniyor. Yani bir kural ona regulation deniyor. O yüzden işte bu işte çıkarılan bir yasak, bir yasa, bir öyle bir şey. Itself yani onun kendisi diyor. Yani itself. The regulation itself. Yani bu yasağın kendisi gibi bir şey oluyor. Ban ne oluyor? Yasaklamak oluyor. Oil exploration onları bilirsiniz. Hurdles. Şimdi hurdles. Şey diyor ya but it adds extra hurdles. Şimdi siz ne diyorsunuz? Buna atlet mi diyorsunuz? Böyle yani bir spor tarzı işte millet gidip işte koşuyor. Bazı şeyler üzerinden böyle atlayarak işte koşuyorlar ya. Onların atladığı şeyleri hurdle deniyor. Aslında bir fotoğraf göstereyim mi? Yani belki anlaşılmamıştır. İşte atletler böyle onlar işte koşarken bir şeyin üzerinden böyle atlıyorlar ya. İşte ona hurdle deniyor. İşte o neden var? İşte koşan kişiyi böyle yavaşlatmak için. O zaman bu hurdle bir mecaz olarak kullanılıyor. İşte süreci böyle yavaşlatan bir şey olarak. Hurdle. Bu anlaşılmadıysa söyleyin. Ben bir fotoğraf gösterebilirim. İşte hurdle'ın ne olduğunu. Ya da işte biri anladıysa işte şeyde sohbet kısmında işte anlatabilir. Benim anlatamadığımı anlatabilir. Opponents say will blank the economy. Save, kurtarmak gibi bir şey olur. Reject yani reddetmek gibi bir şey olur. Restore, yenilemek gibi bir şey olur. Harm, işte, bu işte harm, işte zarar vermek gibi bir şey olur. Fail'i gördük zaten. İşte aynen. Cevabımız ne olacak? Opponents say will restore the economy, harm the economy. The regulation itself doesn't ban oil exploration, but it adds hurdles that opponents say will restore the economy, harm the economy, reject the economy, save the economy. Bu aslında C olabilir, olabilir. Galiba olması gerekiyor. Harm the economy. That will. Bu çok mantıklı gelmedi bana. Yani bir economy harm edilebilir, bir economy restore edebilir ve konteksti görmeden pek bilemem ki. Yani bu herhalde oil exploration kötü bir şey oluyor ve işte bunu yavaşlatmak için, bunu azaltmak için yapılan bir şey. O yüzden yani o yüzden işte restore diye isim geliyor ama bu biraz saçma geliyor. Harm diye isim geliyor. Bilmiyorum gençler ya C olacak ya olacak. Yani kontekst görmek lazım. Bu çok saçma oldu. Tamam bu çok saçma oldu. Bu soruyu görürseniz kim yazdıysa o kişiye bu çok saçma oldu diyebilirsiniz. Zeka abi böyle söylüyor. Şimdi 6'ya geçiyoruz. Gandhi never won the Nobel Peace Prize despite being blank 5 times. Bu biraz daha kolay oluyor. Gandhi bir kişi oluyor. Onu biliyorsunuz. Never won the Nobel Peace Prize. Onu işte tanırsınız. Nobel. İşte onu tanırsınız. Despite being blank 5 times. Awarded işte ödüllendirilmek gibi bir şey olur. Bunların hepsi edilgen bu arada. İşte awarded yani ödüllendirilmek olur. Attempted yapmaya çalışılmak mı deniyor Türkçe'de öyle bir şey. Yani bir şey attempt ettiğinde yani deniyorsun işte yapmaya çalışıyorsun. Reported ne oluyor report ne oluyor? Yani böyle söylendi böyle bir haber verildi işte reported.
Nominated, mesela bir ödül veriyorum bir kişiye. Ben diyorum ki bence bu kişi alsın. Bence bu kişi alsın dedim ya, ben o kişiyi nominate etmiş oldum. İşte bence bu kişi alsın demek nominate olur. Yani bir kişi belli bir şey için, yani başkan olmak için ya başka bir şey için, başka bir şey olmak için nominate edebilirsin. Suffered yani acı çekmek gibi bir şey. Pek güzel bir şey değil. Ne diyoruz gençler? Cevabımız D olacak. Nominated. Gandhi never won the Nobel Peace Prize despite being nominated 5 times. Yani 5 kere bir kişi dedi ki Gandhi işte buna layıktır. İşte yani bence Gandhi kazansın bunu. 5 kez söylendi ama hiç kazanmadı. Şimdi geçiyoruz, sorulara bakıyoruz. Ne diyorsunuz? Herkes anladı mı? Biyolojik çeşitlilik olur. Ben mi uzatıyorum? Özür dilerim. Dur. Okay. Attempt girişmek. Evet, bu güzel. Attempt girişmek gibi bir şey oldu. Evet, bu iyi oldu. Pardon ne? Bu nereden başlıyor ki? Okay. Şimdi arkadaşlar sorular var mı? Sorular yok değil mi? O zaman işte herkes harm diyor. İşte harm yani onu bilemedim ya. Aynen. Şimdi aday göstermek mi diyorsunuz Türkçe'de? Onu bilmiyordum. Hey, what's going on? What did you call me? I don't like that, man. I'm not sure how I feel about that. Okay. Does anyone have a question? Sorusu olan var mı? Diğer sorunun çevirimi Hamdi. Hamdi mi diyorsunuz ona? 5 kez işte. Bir soru yok. Tamam, soru yok. O zaman ben devam ediyorum arkadaşlar, soru yoksa. Bunu çıkarayım. Embark on işte bir seyahate falan çıktığında işte embark. İşte we embarked on a quest gibi bir şey olur. Bunu kaldırayım. Kaldırdım. Şimdi arkadaşlar bir şey sormak istemiyorsanız ben devam edeceğim. Tamam mı? Şuraya geçeyim. Aşağı iniyorum. Her şey görünüyor mu? With the semi, ben 7 ve 10'u yapacağım şimdi. With the semi, an electric big machinery, Elon Musk aims to bring... Ne? With the semi, an electric big machinery. Bunu kim yazdı ki? Elon Musk aims to bring sustainable energy to the industry that blank about 20% of the United States greenhouse gas emissions in the transportation sector. Tamam, bu ilk işte bir virgül yapılıyor. Ondan sonra işte an electric big machinery. Bu benim kulağıma çok saçma geldi. Neyse okuyorum. With the semi and electric big machinery, Elon Musk aims to bring sustainable energy to the industry that blank about 20% of the United States greenhouse gas emissions in the transportation sector. Şimdi Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? Aim ne oluyor? Yani senin aim'in, işte senin hedefin oluyor. Yani senin yapmaya çalıştığın şey, o yüzden bir şey hedefliyor. Sustainable, o benim işte okuyamadığım bir kelime oluyor. Sürdürülebilir. Okuyabildin mi? Söyleyebildim mi? Energy, işte bir enerji kaynaklarından bahseder. Başka ne var? Greenhouse gases. Geçen gün bunu bana öğretmiştiniz ama hatırlamıyorum. S ile başlayan bir şeydi. Sere miydi? Öyle bir şey. Neyse. Calls off yani iptal etmek olur. Keeps on işte yani devam etmek gibi bir şey olur. Accounts for işte ne oluyor? Onu anlatmak biraz zor olacak. Passes away işte geçmek, işte geçmek derken yani bir şey artık kullanılmıyorsa, artık yoksa işte o şey pass away etmiş oluyor. Aynı zamanda insanlar öldüğünde onlar da pass away etmiş oluyor.
Brings up, yani bir konuyu açtığında onu bring up etmiş oluyorsun. İşte bir konuyu açmak, bring up oluyor. Accounts for. Mesela diyebilirim ki benim sınıfımda 10 kişi var, 2 tanesi yabancı. Yabancıyız, foreigners account for 20%, %20, 20% of my class. Yani oluşturuyorlar. İşte o %20 oluşturuyorlar. İşte o %20 onlardan oluşuyor gibi bir şey olur. So, yani bilerek, bilmeden, farkında olmadan bu işte sorudaki aynı rakamı kullanmışım. Aynen cevabımız B olacak. Yani accounts for about 20% of the United States greenhouse gases. Accounts for about 20%. Farklı bir örnek vereyim. İşte diyelim ki belli suçlardan bahsediyoruz ve bu suçlar en çok genç erkeklerden tarafından yapılıyor. Diyebiliriz ki this crime, bu şurada yapalım. Young males, genç erkekler, young males account for 20%, %20, account for 20% of the perpetrators. Perpetrators yani suç işleyen olur. Young males account for about 20% of the perpetrators. Yani bu işte suç işleyenlerin işte %20'si genç erkek oluyor. Ona geçiyoruz. 6 months after the hurricanes Irma and Maria blank islands in the Caribbean, some volunteers spent time in Dominica to find out how they blank. Merak eden olursa, ben Floridalıyım, yani benim memleketim Florida ve bu kasırga bizi mahvetti. Benim memleketimi mahvetti. Ben buradaydım ama bayağı kötüydü. Şimdi, 6 months after the hurricanes, Irma and Maria blank islands in the Caribbean, some volunteers spent time in Dominica to find out how they blank. Hurricane yani kasırga oluyor. Caribbean onu anlarsınız. Volunteer yani gönüllü işte böyle para almadan çalışan. Dominica bir yermiş. Tamam, onun dışında her şey anlaşılıyor. Burada 2 tane hepsi devastated ve recovered oluyor. Devastate ve recover oluyor. Ama tense'leri işte gramatik olarak değişiyorlar. Buradaki yani hepsini anlatmayayım ya. Siz işte bunlara bakın. Ben şimdi cevabı vereyim. Hepsini anlatmayayım. Bu çok şey olur. Uzun süre. 6 months after the hurricanes Irma and Maria devastated olacak. Devastated islands in the Caribbean. Some volunteers spent time in Dominica to find out how they are recovering olur. Had recovered olur. Have recovered olur. Will recover olur. Ya bu çok saçma bir soru oldu. 6 months after the hurricanes Irma and Maria devastated islands in the Caribbean, some volunteers spent time in Dominica to find out how they are recovering. Yani ben are recovering olması gerekiyor ama bazı kontekstlerde böyle had recovered da olur. İşte have recovered, find out how they have recovered. Spent time, geçmiş zaman olması gerekiyor. Will recover. Yani farklı bir şeyde, farklı bir kontekste will recover olur. Herhalde cevabı A olması gerekiyor ama bu da çok saçma bir soru oldu. O yüzden bu soruyu kim yazdıysa girip Zeka Bey senin sorunun saçma olduğunu söyledi diyebilirsiniz. Okay, 8'e geçtik. Never judge a person before you blank about his background. Never judge a person before you blank about his background. Burada learn kelimesinin çeşitli şeyleri geçiyor, tense'leri geçiyor. Learned, are learning, have learned, had been learning. Ne diyorsunuz gençler? Never judge a person before you have learned about his background olacak. Before you learned olmaz. Are learning olmaz. Had learned, never judge a person before you olmaz. Had been learning olmaz. Have learned olacak. Never judge a person before you have learned about his background. Aslında daha da güzel bir cevap işte sadece learn olur. Never judge a person before you learn about his background. Bu aslında daha iyi bir cevap olur ama o cevap yok. O yüzden biz C yani C ile idare ediyoruz. Şimdi 11'e geçiyoruz. Stretching for 1,429 miles, the Great Barrier Reef
located on the coast of Queensland, Australia, is the largest coral reef system in the world. Dur. Ben cevabı verdim değil mi? Aynen. Yok vermedim. Ben on dedim galiba. On the coast dedim galiba. Ve on yok. Tamam. Tekrarlıyoruz. Stretching for 1,429 miles, the Great Barrier Reef, located blank, the coast of Queensland, Australia, is the largest coral reef system in the world. Şimdi bu coral reef Queensland'e göre nerede? Yani beside mı, from mı, across mı, over mı, off mı? İşte Queensland kıyısına göre nerede bu? Beside mı, from mı, across mı, over mı, off mı? Off olacak. Located off the coast, beside the coast, from the coast, across the coast. Yok, off olacak. Şimdi biz yani bir adadan falan bahsederken şey diyebiliriz. It's off the coast of Mexico. Off the coast of Mexico. Yani işte Meksiko'dan işte şey çıkıyorsun. Böyle denize açılıyorsun. Çok uzağa gitmeden buraya geliyorsun. Yani çok uzak değil. Off the coast. Coast ne oluyor? Yani kıyı gibi bir şey oluyor. O yüzden off the coast yani kıyıya yakın bir şey oluyor. Off the coast. Şimdi buraya geliyoruz. Sorulara bakacağız. Olur mu? Olmaz mı? Aha. Evet, benim az önce bahsettiğim şey buydu. Yani gay, guy çok farklı anlamlara gelir. Okay. So, tabii. Okay. Bu da benim okuyamadığım bir işte kelime. Hiçbir türlü. Yani bazen oluşturmak oluyor. Bazen farklı şeyler oluyor. Söyledim mi? Vay be. Aynen benim işte hatırlamaya çalıştığım şey buydu. Sera gazı. Sera etkisi. Tamam. Gençler. Bu gayet iyi bir soru. Yani Zach, even you can't find these questions sensible. How can we solve these? You can't. Well, you can't, but it's hard. These tests are stupid. These tests are really stupid, but you have to pass them. So that's why I'm here. Yani bunlar saçmadır. Ama saçma oldukları halde yine sizin işte bu sınıflara girmeniz gerekiyor. Accounts for, they consist of, yes, aynen öyle. Hem de accounts'u yanlış yazdın, haberin olsun. Yani haberin yoksa. Consist of, accounts for, yok. Accounts for. Consist of pasif oluyor, yani edilgen oluyor. Yani ben çeşitli hücrelerden consist ediyorum. Yani consist ediyorum. Yani I consist of many cells. Yani ben consist ediyorum. Ama accounts for farklı oluyor. Yani accounts for şey diyebilirim. Bu hücreler benim çoğumu account ediyor. İşte anlatabildim mi? Yani onlar beni oluşturuyor. Anlatabildim mi? Yani accounts for diyorsam bir şey başka bir şey oluşturuyor. Ama consist of diyorsam ben o şeyden oluşturuluyorum. O şeyden oluşuyorum gibi bir şey. Çok saçma oldu değil mi? Bir örnek vereyim. Bu suç örneğine bir dönelim. İşte bu suçu işleyen insanlardan bahsediyoruz. İşte onlar perpetrator oluyor. Young males account for 20% of the perpetrators. Young males, işte genç erkekler account for 20% of the perpetrators. Yani young males account for ediyor. İşte onlar aktif oluyor. Onlar şey yapıyor. Ama şey diyebiliriz yani 20% a large portion yani büyük bir kısım, büyük bir kısım consists of young males. A large portion of the perpetrators consists of young males. Yani büyük bir kısmı işte bunlardan oluşuyor. İşte bir tanesini account işte young males, işte genç erkekler işte account for ediyor. Ama işte diğer tarafta işte consist kelimesinde işte bu oran consist ediliyor gibi bir şey oluyor. Umarım bu anlaşılmıştır. Okay guys. Az önce bende de bulanık görünüyordu ama şey dediler bir şey yok. Yani benim internetimle ilgili bir şeydir. Okay. We're good guys. We're good Yusuf.
gayet ne? Recover, kurtarmak değil mi? O da var. Yani mesela bir şey siliyorsun. İşte bilgisayarında bir şey siliyorsun. Onu recover etmeye çalışıyorsun. Nereye gitti o falan işte. I have to recover this document. I have to recover this falan işte. O anlamda yani kurtarmak olabilir. Yani kaybolmuş bir şey tekrar işte kurtarıyorsun ya. İşte o recover oluyor. Ama aynı zamanda yani iyileşmek oluyor. Aynı zamanda iyileştirmek oluyor. Aynı zamanda yani kendine gelmek gibi bir şey oluyor. Yani her şeyin 1000 tane anlamı var. Ne yapacağız? Okay. Zek abi. Are olmaz. Geçmiş zamanda olmuş çünkü. Are, how they are. İşte onların amacı oraya girip how they are recovering olur. How they were recovering olurdu ama o yoktu ki. Var mıydı? Siz bunu göremiyorsunuz. Dur. Yok. How they were recovering yoktu ki. O yüzden how they are recovering olması gerekiyor. Okay guys. Okay. Have learned. Aynen öyle. Soru yok değil mi? Why not learned? Çünkü learned yoktu ki. Learned wasn't even an answer. Onu yine göremiyorsunuz. Bak şuraya gireyim. Yok o değil. Öyle. Aynen öyle. Beni görmeyin tamam mı? Learned. Pardon. Learn yoktu. Az önce işte bu olurdu ama yoktu falan dedim ya. İşte o learn olurdu. Yani learned değil. Never judge a person. Bunu kaldırayım. Bu yorumu kaldırayım. Yok siz görüyorsunuz zaten. Never judge a person before you have learned about his. Şimdi. Bu bir emir oluyor. Bu bir emir olduğu için işte bunu yapma diyor. O yüzden learn geçmiş zaman oluyor. O yüzden yani bir emir de öyle bir şey geçmiyor. Yani never judge a person before you learn about his background. Before you learn. Before you learn. Yani öğrenmeden önce olur. Ya da have learned. O da Türkçe'ye çevrilmez. Ama dediğim gibi işte bu cümle yapısında öyle geçmiş zaman bir şey olmaz. Şimdi bunu aldım. Aynen öyle. Learn daha güzel olurdu. Kesinlikle. Okay. Neredeyiz? Ya bu. Bir member'ım oldu. Eyüp canım adamsın. Ben şey açtım işte bu katıl butonu var ya işte onu açtım. Artık bana destek olmak istiyorsanız işte destekte bulunmak istiyorsanız olabilirsiniz. Okay guys. Tamam. Ya bu yorumlar böyle atlıyor bazen böyle giriyorlar. Aim ile goal aynı anlam mı? Çoğu zaman diyebilirim. İşte böyle nüanslı böyle farkları olabiliyor ama çoğu zaman aynı şey oluyor. My goal is bilmem ne. My aim is bilmem ne. İşte neredeyse aynı şey oluyor. Tamam. Nereye gittik? Yani tamam özür dilerim bazı işte şeylere bakamayacağım. İşte bu yorumlar coştu yani. Okay. Bu kişi kimse herkes bana işte onun ismini söylüyor. Okay guys. Ayça sorularını YouTube'da çözün. Hiçbir fikrim yok. Okay. Başka bir soru yoksa. Tamam. Gençler soru yoksa. Tamam. O zaman soru yoksa biz devam ediyoruz. Aynen bu kişi Survivor'da mı gitti? Bir şey Survivor'da mı şey yaptı? Ne deniyor? Yarıştı. Tamam. Devam edelim. Aynen. Tamam. Geçiyoruz buraya. Aşağı iniyoruz. 9 ve 12 yapacağız. Hadi bakalım. The cold air is thicker than the hot air. Bunu yazan şey değil. Bunu yazan native değil. Yani the hot air. Hangi hot air acaba? Yani hangi hot air? Yani bu çok saçma oldu. Neyse. The cold air is thicker than the hot air and this causes light passing through the layers. Yani şöyle bir olay var. Yani bu bir makaleden ya da başka bir paragraftan alındı. İşte ve biz konteksti görmüyoruz. İşte ben şimdi anladım ne demeye çalıştığını ama siz herhalde anlamazsınız. Yani birçoğunuz anlamayacak. Yani bu işte kontekst lazım işte bunu anlamak için.
The cold air, yani soğuk hava, is thicker, daha yoğun, than the hot air, işte sıcak havadan daha yoğun oluyor. And this causes, yani bir şey sebep oluyor. Light passing through the layers, işte buradaki layers var ya, işte hangi layer'den bahsettiğini hiç bilmiyoruz. İşte kontekst olmadığı için bu çok saçma bir şey. Ama yine bunu yapabilmeniz gerekiyor. Light passing through, işte the layer, işte bu layer'lerden geçen light ne oluyor? Bend, to bend, bent, having been bent. Ne diyorsunuz gençler? To bend olacak, B olacak yani. The cold air is thicker than the hot air, and this causes light passing through the layers to bend. To bend, cause to bend. I am causing you to do what? To be uncomfortable. Bu biraz garip bir cümle oldu ama I am causing you to be uncomfortable. To be uncomfortable. That causes me to do this. İşte cause to olacak. Okay. 12'ye geçelim. Blank, Claire knew that her son was lying. She pretended to believe him. Unless, even though, in case, consequently, only if. Tekrar okuyayım. Blank, Claire knew that her son was lying. She pretended to believe him. Unless, even though, in case, consistent, consequently, only if. Cevabımız ne olacak? Even though. Even though yanında yani böyle buna rağmen, yani bu işte böyle olduğu halde işte buna rağmen gibi bir şey oluyor. Yani Claire oğlunun yalan söylediğini bildiği halde bilmesine rağmen gibi bir şey. She pretended to believe him. Yani inanıyormuş gibi yaptı. İnanıyormuş gibi davrandı gibi bir şey olur. 2 tane daha yapalım. Ondan sonra sorulara bakarız. Yok 13'ü yapalım. Ondan sonra sorulara bak. Aynen. Yok. Ne bileyim. İşte şimdi 13'ü yapıyoruz. Blank. It can be prevented with a simple vaccine. Measles is a major cause of death among children in Somalia. Blank, it can be prevented with a simple vaccine. Measles is a major cause of death among children in Somalia. But, although, ben şimdi önce diyecektim. Once, lest, unless. Şimdi lest ve unless aslında benzer anlamlara geliyor. Lest, unless. But, although, once. Valla onu her gördüğümde önce diyesim geliyor. Cevabımız ne olacak? Cevabımız although olacak. Ve aslında although bu yukarıda gördüğümüz even though ile çok benzer bir anlama gelecek. Although it can be prevented with a simple vaccine, yani çok basit bir aşıyla önlenebildiği halde işte engellenebildiği halde measles işte bu hastalık bilmem ne yapıyor. Birçok şey yapıyor. Birçok çocuğun ölümünün sebebi oluyor. Bu yine işte rağmen, halde falan gibi bir anlam taşıyor. Bu although. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar bunu yapalım. Ondan sonra sorulara bakarız. My youngest daughter loves chat rooms and she spends hours in her room staring at the screen and typing furiously. Blank. My eldest daughter uses her PC more for educational purposes. My youngest daughter loves chat rooms and she spends hours in her room staring at the screen and typing furiously. Blank. My eldest daughter uses her PC more for educational purposes. Bu ilk cümleyi çevireyim. Siz ona göre şey yaparsınız. Yani benim en küçük kızım bu sohbet, bu chat şeylerini çok sever. Ve saatlerce şey yapar. Odasında bir ekrana bakar ve böyle deli gibi yazar. İşte şeyinde ne deniyor? Klavyesinde bir şeyleri yazar. In contrast to ya da so that ya da so long as ya da in order that ya da on the other hand.
Cevabımız ne olacak? In contrast to... Bu olmadı. In contrast to birçoğunuzun kafasını karıştıracak ama aslında a olmadı. So that olmadı. So as long as olmadı. In order that olmadı. On the other hand olacak. On the other hand. Cevabımız on the other hand. Yani bir şeyden bahsederken onun yani böyle tam tersinden bahsetmek için. Yok dur. On the other hand... İşte diyelim ki işte önümüzde böyle iki farklı seçenek oluyor. Bunu yapabiliriz. On the other hand bunu yapabiliriz. Yani benim işte en küçük kızım böyle ama en büyük on the other hand en büyük kızım böyle falan. Bu böyle kullanılıyor. Şimdi sorulara bakalım. Bir soru soruldu mu? Yoksa siz yine kendi aranızda bir şeyler diyor musunuz? Okay. Bir sorumuz var mı? Bir sorumuz var mı? To bend, evet bu doğru. Evet, ben buna katılıyorum. Yani az önce dedim ya işte böyle kontekst olmadan aslında bunu anlayamayız dedim ya işte buna katılıyorum. Dealciler mi var? Hayırlı olsun. Şimdi Rose ne kadar şimdi İngilizce aksanıyla böyle işte Türkçe konuşmaya başladım. So, however, the earlier you start, the better. The earlier you start, the better. Tamam mı gençler? Even though, aynen öyle. Even though, bilmesine rağmen aynen öyle. İnanıyormuş gibi yaptı falan. Aynen. Sosyal medya, aynen öyle. Biri benim şeyimi yazabilir mi? Benim işte Instagram'ımı yazabilir mi? Learn English with Zach. Onu biri yazabilirse iyi olur. Learn English with Zach. My teacher, I did not understand these questions. These questions ya da this question. These questions yani bu sorular olur. This question yani bu soru olur. Hangi sorudan bahsettiğini bilmem lazım. Unless nasıl olmuyor ya? Unless nasıl olmuyor ya? Bir bakalım. Nasıl olmuyor? Neden olmuyor? Unless neden olmuyor? Burada bir unless yok. Burada şimdi herhalde 13'ten bahsediyorsun. Burada bir unless var mıydı? Yok. Herhalde 13'ten bahsediyorsun. Şimdi unless şimdi ilk önce yani although ne anlamına geliyor? Yani işte buna rağmen işte bu işte böyle olduğu halde falan anlamına geliyor ve aslında bu cümle öyle bir anlam taşıyor. İşte bu measles yani onun Türkçesini bilmiyorum. Yani bu hastalık çok basit, çok böyle ucuz bir aşı ile önlenebildiği halde şöyle bir olay var. O anlama geliyor. İşte bu cümle o anlama geliyor. Unless o anlama gelmiyor. Şimdi unless ne anlama geliyor? Şuraya geleyim. Birkaç örnek vereyim. Unless. Şimdi you guys will not learn English unless you watch my videos. Tamam mı gençler? You will not learn English unless you watch my videos. Şimdi bunu Türkçe olarak ifade edecek olsam ne derdim? Benim videolarımı izlemezseniz İngilizce öğrenmezsiniz. Ben öyle işte ifade aynı fikri, aynı olaya Türkçe olarak öyle ifade ederdim. Yani unless yani bir tek bu var. Yani you will not learn English dedim. Siz İngilizce öğrenmeyeceksiniz. Unless ama işte bunu yaparsanız işte öğrenirsiniz. Anlamına geliyor. Bu unless kelimesi. Farklı bir örnek vereyim. Mesela bir ilişkiden bahsediyoruz. İşte bir ne diyelim? Bir erkek he doesn't like you unless he doesn't love you. Oh bu çok saçma oldu dur. He doesn't love you unless you he doesn't love you unless you look great. Bu saçma olacak ama yani he doesn't love you yani o seni sevmez unless you look really good. Unless you look really good. Bu biraz saçma oldu. Çok doğal olmadı. Bu cümle çok doğal olmadı. Ama he doesn't love you. Seni sevmez. Unless you look really good. İşte sen işte yani iyi görünmezsen, böyle güzel işte durmazsan, görünmezsen işte o seni sevmeyecek. Anlamına gelir. Neyse unless o anlamına geliyor. Twitter.
Hayır. Twitter nasıl okunuyorsa Türkçe'de kullanmıyorum. Sen de öyle. Sen de çok iyi anlatıyorsun. Sağ ol. Şimdi. Baktım. Şimdi. On the other hand. İşte Cem Yılmaz'ın öyle bir şarkısı var ya. On the other hand. Ne demek? Yine gittiler bu yorumlar geldi. Tamam. Ne demek? Hangi birçok oldu. Hangi A'dan bahsettiğini söyleyebilirsen iyi olur. Siz çok küçüksünüz ya. Yani. Tamam. Aynen öyle. O bana şey değil. Rica ederim. Learn English with Zach. Learn miydi? Learning miydi? Valla ben kendi şeyimi bilmiyor muyum? Aynen learn'di değil mi? Aynen ben learning dedim az önce. Yanlış söyledim. Evet teşekkürler gençler. Reduction'ları nasıl anlayabilirim konuşurken? Reduction ne? Yani kısaltmalar mı? İşte abbreviations mı? Onu mu demeye çalışıyorsun? Reduction derken ne demek istiyorsun? Onu bilelim. Bir şeyimiz yok bu. Bir bakalım. Whatever you do in this life, it's not legendary unless your friends are there to see it. Bu güzel oldu. It's not, yani bu hayatta ne yaparsan ancak senin arkadaşların işte onu görmek için yanında olursa legendary olmuyor. Yoldur. Legendary olur. Çok saçma oldu. Whatever you do in this life, it's not legendary. İşte legendary olmayacak. Ancak işte bu şartla legendary oluyor. O şart ne oluyor? Your friends onu görmek için orada olmaları gerekiyor. İşte orada olması gerekiyor. Ben mi? Ben de bilmiyorum. Okay. So. Bir şeyimiz yoksa. Kısaltılmalar abi dinleyeceksin. İşte dinleyerek işte zamanla anlamaya başlayacaksın. Başka bunun işte kolay çözümü yok. Yani kestirme yolu yok. Teşekkürler. Aslında o kadar iyi konuşmuyorum ama yani yarısı İngilizce olunca kolay oluyor. Şimdi bizim nasıl deniyor? Moderatör. Bizim moderatörünü okuyamadım. Moderator'ımız bayağı büyük konuşuyor. Tamam şimdi. Bununla ilgili awesome. Şimdi başka bir sorumuz yoksa o zaman ben devam ediyorum. Bunu okuyayım. Zek abi Insta'da yabancı sayfaların yorumlarında siz Amerikalılar çok değişik bir dil kullanıyorsunuz. O dile nasıl alışacağız acaba? Yani okuya işte maruz kala anlayacaksınız. Terbiyesizlik yapma. Aynen öyle. Tamam mı gençler? O zaman bir şey yok. Bu ne? Ama aynı zamanda dil sınavına hazırlamak istiyorum. Belki düzenini bitirdim. Nasıl hazırlanmalıyım? Yani bunun gibi işte deneme sınavları yapabilirsin. İşte benim diğer videolarımı izleyebilirsin. Bence denemeleri yap ve bilmediğin şeyleri yaz. İşte o deneme sınavları yaparken işte bilmediğin, çözemediğin şeyleri yaz ve o konulara, yani gramatik konulara ya cümle yapılarını yap. Çalış. Yani öğren. I understand very well. Bu doğru. Çok iyi anlıyorum. Ama galiba farklı bir şey anlatmak istedin. Farklı bir şey söylemek istedin. Tamam. Okay, guys. I'm sorry. Let's go. Dönüyoruz. Sorulara dönüyoruz ve devam ediyoruz. Biri istedi. Dur. Oho. Evet. Bunu kaldırdım. Şuraya geçtim. Beni görüyorsunuz. Beni görmüyorsunuz. Tamam, beni görmeyin. Şimdi bu uzun oldu. Biraz uzaklaşalım. Yok. Ne oldu şimdi? Biraz uzun oldu. Ne oldu? Farklı şeyler. Bunları geçiyoruz arkadaşlar. Burada aşırı uzun oldu. Bunları yapalım mı ya? Ya bunlar çok zor oluyor. Yani bunlara... Neyse deneyelim bunu.
22 yapacağız. 23'ü yapalım. 23 yapacağız. Ondan sonra 25 yapacağız. The city of ruins is over a millennia old, but the city of ruins is over a millennia old, but yani bu the city of ruins neyse 1000 yıllık bir şey. Yani 1000 yıldan fazla yani 1000 yıllık bir şey. O nasıl deniyor ki Türkçe'de? Over a millennia old. Yani I don't know how to say that in Turkish. Onu Türkçe olarak ifade etmeyi bilmiyorum. But according to science channels ne? According to Science Channel's series, they are too old. The city of ruins is over a million years old. But, tamam bu saçma oldu. Saçma oldu. Tamam. Thanks to new technology, it is on the outskirts of the city. Bu çok saçma oldu. C. Satellite images now shows 97 geometrically similar shapes. Bunun hiçbir alakası yok. Their purposes are unclear and little is known about them. Coming down to ground level, even more astounding. Hepsi yanlış. The city of ruins is over a millennia old, but according to Science Channel's series, they are too old. Onu anlamadım. Thanks to the new technology, it is on the outskirts of the city. It's over a millennia old, but thanks to... Yani gramatik olarak B biraz oluyor çünkü it diyor. İşte the city of ruins tek bir şey oluyor. Tekil oluyor. Yani it oluyor. Ve B it oluyor. Onun dışında işte D var ya D'nin sonunda işte them diyor. İşte them olamaz. Coming down to ground level even more astounding. Bu çok saçma oldu. Aynen. Yazıklar olsun size. Yani bu sorular saçma. Their purposes are unclear. İşte they ile başlıyor. Ama biz it'ten bahsediyoruz. Yani the city of ruins it oluyor. They olamaz. Satellite images show 79 geometrically similar shapes. Bunu hiç yani C olabilir. C olsun bari. Yani the city of ruins is over a millennia old, but satellite images show 97 satellite images show 97 geometrically similar shapes. Hem B hem de C gramatik olarak gramer açısından oluyor. Hiçbiri yani anlam açısından çok mantıklı gelmiyor bana. Evet. Neyse. Bir uzaklaşalım. Bunu 24'ü yapalım. Star Wars composer John Williams has the record for more Oscar nominations than anybody living. Blank. Star Wars composer John Williams has the record for more Oscar nominations than anybody living. Blank. Developing a sunlight phobia from staring at the sun. Bunun hiçbir alakası yok. B. And he never wrote a single line of programming code. Onun da hiçbir alakası yok. C. Being awarded 141 new patents since his death. Onun da hiçbir alakası yok. D. However, he wrote all of the songs himself. Şimdi belki bunu bilmiyorsunuz. Composer yani besteci oluyor. Yani müzik yazan, müzik besteleyen bir kişi oluyor. Yani compose bestelemek olur. Yani müzik yazan bir kişi composer. Yani o kişiye composer deniliyor. However, E olacak. Bizim cevabımız E olacak. Yani E. Averaging one nomination a year since his first in 1967. Evet bu oldu. Bu cümle bu soru saçma olmadı. Star Wars composer John Williams, işte bu kişi, bu besteci, has the record, bir rekor yapmış. Hangi rekor? For more Oscar nominations than anyone living. Yaşayan herkesten daha çok Oscar ödül aday
aday oldu işte. Herkesten daha çok aday oldu. Bu işte Oscar için Oscar aday oldu. Averaging one nomination a year since his first in 1997. Bu ne demek oluyor? İşte tam çevirmeyeceğim çünkü çevirirsem saçma olur ama diyor ki işte onun ilk nomination o işte 1967 yılında oldu ve diyor ki işte her yıl ortalama bir tane daha oluyor. Her yıl bir tane daha oluyor. Yani ortalama olarak işte belki bir yıl 0 oluyor, bir yıl 2 oluyor ama ortalama olarak yani her yıl bir tane şey oluyor, nomination oluyor. Ben yoruldum ya. Bunlara bakmaktan. Ben yoruldum gençler. Siz ne diyorsunuz? Sorunuz var mı? Bulanık diyoruz. Yine bazıları bulanık diyor. Bazıları bende net diyor. Tamam. Neyse ona bakmayayım şimdi. Gençler bu yani belli bir sınıfa yönelik değil. Evet. O zaman sohbet mi edelim? Şimdi kim istedi onu? Bir kişi diyor ki o zaman sohbet edelim. İngilizce sohbet edelim. Onu yapalım bence. Bu sorular çok saçma oluyor. İsterseniz direkt konuşalım, sohbet edelim. Nasıl gidiyor? Siz ne yaptınız bugün? Aynen. John Williams Star Wars müthiştir. Aynen John Williams harika bir besteciydi. Yani sadece Star Wars ile sınırlı değil. Bunu İngilizce olarak söyleyeyim. Siz anlar mısınız bilmiyorum ama benim Türkçem yavaş yavaş bozuluyor zaten. So John Williams was a legendary what is that called? Composer. It wasn't just Star Wars. He also did E.T. He did what was that one? Indiana Jones. He did Indiana Jones. He did Jaws. You know, da 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 da. That was the same guy. So, yeah, he was legendary. Umarım bunu anlamışsınızdır. Çünkü benim sesim yavaş yavaş gidiyor. Zek ne zamandır Türkçe öğreniyorsun? 5 yıl oldu. 5 yıldır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam gençler, ne diyoruz? Have you exposed a famous YouTuber? Have you exposed a famous YouTuber? I have done two exposed series. Two exposed, what is that called? Bölüm. Yani 2 tane bölüm yaptım. And one of them was on Çiğdem Akar. One of them was on Hüseyin Demirtaş. My third one is going to be awesome. My third one is going to be awesome. Acıma yok. Okay, so... Türkçe kelime defterini öneririm. Okay, wonderful. Gençler. Şimdi biri diyor ki, what kind of music do you listen to, Zach? What kind of music do you listen to? I listen to all kinds of music. Most kinds of music. So I listen to, when I was young, I listened to a lot of rock music. As I've gotten older, I've listened to more jazz music. In the middle, I listen to a lot of blues music. Yeah, I listen to lots of stuff. Pop, soul, lots of stuff. I listen to lots of stuff. Out of the blue sık kullanılıyor. Evet, bu bilmeniz gereken bir şey. Out of the blue ne oluyor? Yani sanki hiçlikten. Yani böyle hiçbir kaynağı yok, hiçbir sebebi yok. Böyle aniden var olan bir şey. Mesela biz bir şeyden bahsediyoruz. Biz Star Wars'u konuşuyoruz. Ona sonra diyorsun ki yani böyle alakasız bir şeyden bahsediyorsun. Dedim ki yani he asked that question, o soruyu sordu. He asked that question out of the blue. Out of the blue. Yani alakasız bir şekilde hiçbir bağlantı olmadan, hiçbir şey olmadan o soruyu sordu. Yani out of the blue. The blue ne oluyor? Gökyüzü oluyor. Mavi oluyor ya işte gökyüzü oluyor. Sanki direkt pat diye gökten indi. Yani hiçbir alakası olmadan, hiçbir böyle bağlantı olmadan pat diye gökten inmiş gibi oluyor. Out of the blue. Okay guys. Okay. Yani ders bitti sayılır. Yani ben biraz konuşacağım. Ondan sonra kapatacağım.
Evet. Ne demek? Who is the third one? Yes. 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 It's gonna be good. It's gonna be good. Okay. O kadar dil varken neden Türkiye'de yaşıyorum? Yani, ben burada yaşıyorum yani. Okay. Kelime ezberleme yöntemleriniz var mı peki? Yok, ben bu konuda bayağı zorlandım. Türkçe öğrenirken bayağı zorlandım. Yani zor bir şey. Yani ne bileyim. Yani her zaman şunu diyebilirim. Yani kontekst ile beraber öğrenmek istiyoruz. Yani şey olmuyor. İşte bazı işte telefonda böyle aplikasyonlar falan oluyor. İşte şu kelime, yani şu İngilizce kelime eşittir bu Türkçe kelime. Yani o şekilde öğrenmeyin. O çok saçma oluyor. Yani kontekst ile beraber öğrenmek istiyorsunuz. O yüzden yani belki bir kitap okuyabilirsiniz ve kitap okuyarak böyle işte bilmediğiniz kelimelerle şey yaparsınız, karşılaşırsınız. Ve öylece işte öğrenmiş olabilirsiniz. Hem de böyle kontekst görerek öğrenmiş olursunuz. Tamam. Yok, ben pek şey izlemiyorum. Pek televizyonla alakam yok. Can you please give me a spoiler? I just did. Okay. Have you ever used Duolingo to learn English? Abi, ben İngilizce öğrenmiş bir kişi miyim? Yani ben no, but I have used it to learn Turkish. Some of the grammatical structures, some of the sentence structures were a bit awkward. So I don't necessarily recommend it unless you have no other choices, no other options. But that's not the case because everyone has lots of options. Okay. How many words do we need to know how to speak? Need to know to be able to speak English comfortably? I don't know. Try to speak. If you can't speak comfortably, you need to know more words. That's how that goes. And it's not just words. You also need to know how to use the words. So you need to know the words and how the words are used. And then you can what was our question? Speak English comfortably. Yes. Yes. I used Duolingo a little bit to learn Turkish. It's not that great. Türkçe mi düşünüyorsun, İngilizce mi düşünüyorsun? Kimle konuştuğuma göre ve ne hakkında düşündüğüme göre değişir. Mesela işte rüyalar görüyorum ve benim rüyamdaki kişi böyle Türk ise o zaman işte o kişiyle Türkçe konuşuyorum. Yani, ama işte annemle Türkçe konuşmam. İşte rüyalarımda. No mercy. There will be no mercy. Okay. İşte dediğim gibi kimle konuştuğuma göre değişiyor. İngilizce miydi o Türkçeydi? Tamam. Why are you birisi sözümüzü kestiğini dersek olur mu? Birisini bunu anlamadım. Why are you giggling? Giggling? Şimdi o kelime o bir kelime değil. Gagging? Onu anlamadım. Birisi sözümüzü kestiğinde dersek olur mu? Yok, bir şey yanlış yazdın. Burada bir şey yanlış yazdın. I just did it. Yani daha şimdi yaptım. Yani onu şimdi yaptım falan gibi bir şey olur. Aha. Yani ben zorlanmadım. Ben işte 3 tane 4 tane farklı işte doğru cevap olduğunu söyledim size. Ben zorlanmadım ha. Yani bu sorular biraz saçmaydı. Yani mümkünse daha farklı bir sınava girin. What do you think of Duolingo? It's not that great, but it's better than nothing. Expose videosunu ne zaman atacaksın? Daha kaydetmedim ama işte mi yazdım. İşte demek istediğim şeyleri yazdım. İşte değinmek istediğim şeyleri yazdım. İşte bu adam bunu yanlış söylüyor. Bu adam bunu yanlış söylüyor. Bu adam işte bunu yanlış söylüyor falan. İşte onları yazdım. İşte kaydetmek lazım. Galiba yarın akşam kaydedeceğim. Ondan sonra editlemek lazım. Yani bir hafta sonra falan çıkar.
Söyledim zaten abi. Sen mi yoktun? Okay. Şimdi gençler, sorularımız bittiyse o zaman bu yayın da bitebilir. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa şimdi sorun. Ben bir şeyler diyeceğim. Ben derken siz şey yaparsınız. Sorularınızı sorarsınız. Dediğim gibi bir expose videosu geliyor. Onun ardından bir şey daha geliyor. Yani temel foundation serisinin 4. bölümü geliyor. Onun dışında herhalde bir reading with sec yaparım. Aynı zamanda size söylediğim gibi, az önce söylediğim gibi şu katıl butonu var ya, işte onu açtım. O yüzden bana işte beni desteklemek istiyorsanız işte orada küçük bir destekte bulunabilirsiniz. Düşünsenize hepiniz böyle küçücük bir destekte bulunuyorsunuz ve ben bunu full time olarak yapıyorum gençler. Full time her gün bir canlı yayın oluyor. Düşünsenize her gün biz English with sec videosu çıkıyor. Düşünsenize. İşte destekte bulunmak isterseniz bulunabilirsiniz. Şimdi ne diyoruz? Bu işte birkaç soru daha cevaplıyorum. Ondan sonra kapatıyoruz. Hocam slang, idioms ve phrasal verb'leri öğretebilir misiniz? Bir sonraki canlı yayında. Slang öğretmeyeceğim. Çünkü yani bir yabancının işte bana göre işte İngilizceye göre bir yabancının ağzından çıkarken bazen çok böyle tuhaf geliyor. Bununla ilgili bir videom var. Neydi onun ismi? Argo öğrenelim mi gibi bir şeydi. Hatırlamıyorum ismini. Ama gayet bir video. Gayet komik bir video. İzlemenizi tavsiye ederim. Phrasal verbs, onlar yavaş yavaş çıkıyor. Benim akademik İngilizce kelimeler serim var. Onu izleyebilirsiniz. Orada bazı phrasal verb'leri değiniyorum. Haftada 2 falan. Abi benim işim var. Abi dedim ya işte bunu full time olarak yapmıyorum yani. Bunu para kazandırmıyor henüz. İleride kazandıracağını düşünüyorum ama şimdilik bunu işte gönüllü olarak yapıyorum. O yüzden çok şey yapamıyorum. Yani her gün bunu yapamayız. What do you do for a living? I teach English. I teach English to Chinese children over the internet. I teach English to Chinese children over the internet. İyi geceler demek zorundayız çünkü uykum geldi galiba. Uykum geldi hem de böyle sesim yavaş yavaş gitmeye başladı. Öyle bir şeyim var. Yani ben bir saat konuştuktan sonra sesim gidiyor. Is it should never have or never should have? He never should have done that. He should never have done that. Bilmiyorum. I don't know. Diyelim ki ben Türkiye'ye hiç gelmemeliydim gibi bir şey demek istiyorum. I should have never come to Turkey. Tamam, bu kulağıma gayet doğal geliyor. I should have never come to Turkey. I should have never come to Turkey. İlki daha doğal geliyor. I should have never come to Turkey. I should never have come to Turkey. I should have never come to Turkey. Daha doğal geliyor. I should have never come to Turkey. Daha doğal geliyor benim kulağıma. Okay. Right. Kaynaklı nur kriz şehirlerine gelişine olumsuz etkilenmiştir. Bilmiyorum ki. Nukriz ne? Onu bilmiyorum. Bu adamı ne diyelim? Rezil mi diyelim? Rezil mi edeyim? Yani bu adamı artık dünyanın en iyi öğretmeni olarak tanınmayacak. Bilinmeyecek. Anılmayacak. Okay. Hi. Very few subscribers. I do have very few subscribers, and this is why I don't make any money. I do this as a volunteer. Yani gönüllü. I do this as a volunteer right now. Okay, no problem. Have a good night. İngilizce dili ve edebi I don't know. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Onu okumadım. O yüzden pek bir şey diyemem. Hem de bir şey diyebilsem bile yani Amerika'daki sistemle ilgili bir şey diyebilirim belki ama yani Türkiye'deki sistemi hiç bilmiyorum. O yüzden pek bir şey diyemem. Yani Amerika'da biz ana dilimizi okuyoruz ama yani Türkiye'de siz yani ikinci dilinizi ya da farklı bir dil olarak İngilizce okuyorsunuz. O yüzden farklı olur. Okay. Son cümlemiz bu olacak. Seeing me approach the mother duck as if angry to protect the kittens. Böyle bir cümle gördüm. Beynim durdu. İşte böyle bir cümle gördüğünüzde beyninizin durması gerekiyor. Tamam mı? Bu saçma bir cümle oldu. Yes, you can write Turkish, but I'm about to log off. Ask your question quickly. Midem bozuldu, kötü osuruyor. Tamam.
Hi Zach, what have you been up to? I'm advancing English skills for the PTE exam. Are you thinking about lecturing the PTE exam? Maybe we could do that. Bu çok istenirse yaparız. Yani PTE isteyen varsa şey yaparız. Tamam gençler. Ben şu şeyi kapatıyorum. Şu canlı yayını kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Beni Instagram'dan, Facebook'tan, bilmem neden hepsinden beni takip edin. Bir sorunuz varsa şey yapabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz ve işte müsait olduğumda cevaplarım. Hepinizi çok seviyorum ve iyi akşam.